Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bej rengi bir ipim var. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ben şöyle küçük bir parça lastiğimi başladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız. Bu model 4 ve 4'ün katları. Şu şekilde 4, 4, 4, 4 artı 2 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Bu şekilde ilmek sayımızı belirleyip modelimizi kurabiliriz. Ben lastik olarak şöyle birkaç sıra haroşa yaptım. Bunun üzerine şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir şöyle düz ördüm. Kestim yani. Tekrar şişime aldım ve bir kez daha ördüm çıkarttığım ilmeği. İpi öne aldım. Kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden aldım. Şu şekilde 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek kesiyoruz. Çıkarttığımız ilmeği de bir kez daha örüyoruz arkadaşlar. Şöyle birer ilmek eksilmiş oluyor. Onu arka yüzünde tamamlayacağız. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra aynı ilmeği bir kez daha ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm ve bir kez daha ördüm aynı ilmeği. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle 4 kez kurmuş olduk. 4 model üzerinden anlatacağım arkadaşlar modeli. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim bakın ön sırada örmeden aldığım ilmeğim. Tekrar bunları örmeden alıyorum. İkinci sıra arka yüzünde örmeden alıyorum. İpim arka tarafta kalacak şekilde. Daha sonra bir kez doluyorum ilmeğimi şu şekilde ve sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden aldım. Ön yüzünde de bu 2 ilmeği örmeden almıştık. Daha sonra şişime bir kez ilmeğimi doluyorum ve sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. 2 ilmeği örmeden alalım. Bir kez dolayalım. Sıradaki ilmeğimizi ters örelim. 2 ilmeği örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Bir kez dolayalım şöyle şişimize. Daha sonra sıradaki ilmeğimizi de ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın şu doladığım ilmeği düz ördüm. Şu şekilde. Daha sonraki ilmeklerimi de yine düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Gayet kolay ve güzel şöyle kabartmalı bir model.
Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Son sıramız, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet, dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modelimiz bakın bir kez kurulmuş oldu. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modeli ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu çıkarttığım ilmeği de tekrar örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden aldım. İpim ön tarafta kalacak şekilde. Daha sonra yine 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği bir kez daha ördüm. İpi ön tarafa aldım. 2 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkarttığım ilmeği tekrar düz ördüm. Birer ilmek eksilmiş oldu. Onu ikinci sıra arka yüzünde tekrar artıracağız. İpi kendimden tarafa aldım. Şu 2 ilmeği örmeden aldım. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinciyi de aynı kuruyoruz arkadaşlar. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ilmeğimi, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra çıkardığım ilmeği de tekrar düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Son 2 ilmeğim vardı. Onu da örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar arka yüzünde de örmeden alıyorum. Bakın ipim arka tarafta kalacak. İkinci sıra arka yüzünde ip arka tarafta kalacak şekilde yine bu 2 ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir kez doladım. Şişime ipimi, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 1 ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzünde örmeden aldığım 2 ilmeğimi arka yüzünde yine örmeden aldım. İpim arka tarafta. Daha sonra şişime bir kez doladım ve sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde eksilmiş olan ilmeklerimizi tekrar tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir kez doladık üzerine artırmamızı yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın şu doladığımı da ördüm, bıraktım. Bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Model şöyle zormuş gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi oldukça kolay. Yapımı da çok zevkli, akıcı bir model. Görüntüsü de güzel. Benim hoşuma gitti, şöyle sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek örüyorum. İlk 2 ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğinden sonra.
2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Son sıramız 4. sıra. Arka yüzünde bu işlemleri yapalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Bakın modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Gayet güzel, şöyle kabarık, harika bir model. Model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabii çekim öncesi bir de büyük parça yapmıştım. Onu göstereyim size. Bunu 18 ilmekle başladık arkadaşlar beraber yaptığımızı. Bugün de çok arkadaşlar kullandım ya. Kusura bakmayın, bir defa dilime dolanınca böyle gidiyor. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle. Bunu da yine haroşa lastik üzerine yapmıştım. Bunu da beraber yaptığımızda yine haroşa lastik üzerine başladık. Bu parçamda şöyle 42 ilmekle başladım. 42 ilmekte şu kadar oldu yani örgümüz. Çok açılan bir model değil. Ona göre yaptığınızda dikkat edin. Şöyle enine esneyen bir model değil. Enine de esnemiyor, boyuna da esnemiyor. Onu da göz önünde bulundurun ilmeklerinizi alırken yapacağınız örgüye göre. Modelin arka yüzü de bakın. O da harika bence. O da şöyle farklı bir model çıktı. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde yelek hırka yaparken de model şöyle görünüyor. Pek bir farklılık yok yani. Bu modeli bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, hatta bebek battaniyesi yapımında, etol şal yapımında hepsinde kullanılabilecek çok amaçlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bugünkü modelimiz de buydu. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.